Hakan'ın hayatı göründüğünden biraz daha karmaşık. Vay Hakan ne haber ya? Vay baba. Kolay gelsin. Al bakalım. Hiç düşündün mü? Roller dağıtılmış herkese. Bize düşen de sıramız gelince oynamak. Kim bu herif? Muhafızın da kendisi. İstanbul'un kaderi ve geleceği ona bağlı. Yıllardır bu anı bekliyoruz. Biz sadık olanlarız. Neye sadıksınız? Sana. Eğer ölümsüz muhafızın geri geldiğini öğrenirse... ...bu şehirde yaşayan herkesi yok etmek için bir an önce harekete geçecektir. Bu çocuk çok zayıf, eğitimsiz. Onu sen eğiteceksin. Artık zamanı geldi. Eğer onunla birlikte olacaksan bazı şeyleri göze almalısın. Herkesin bir sırrı vardır. Senin sırrın ne? Ne söylememi bekliyorsun? Gerçi Senden hoşlanmıyorum. sıradaki muhafız sensin. Konuşuyorlar, başlayamıyoruz efendim. Ne yaptınız? Ne yapalım? Baştan söylemiştim halbuki böyle heyecanlı bir cevap verseydiniz daha eğlenceli olmaz mı? Ne yaptınız? Ne yapak? Ben şu an anlıyorum. Tam birebir ne yaptığınızı soracağını ben anlamamıştım. Daha detaylı ne yaptığımızı... 2 yıl önce yine Çırağan Sarayı'nda Netflix Türkiye'yi tanıtmışlardı. Ve bize demişlerdi ki işte burada da senaryolara bakacağız. Burada da bir iş yapmak istiyoruz. 2 yıl sonra burada sizinle olmak öncelikle çok benim için en azından mutluluk verici bir şey. Hayırlı olsun ayrıca. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İlk sorumuzla başlayalım. İlk başta kendi sorularımı soracağım. Ondan sonra Bize Ece'de sosyal medya üzerinden gelen soruları tek tek hızlıca geçeceğiz. Bu diziyi yapmaktaki amaç tabii ki hani Türk dizilerini dünyaya tanıtalım değil. Netflix'in buradan bir beklentisi var. Hem Türkiye pazarı hem de Türkiye dizilerinin pazarından bir beklentisi var. Ama yine de uluslararası bir iş yapmanın sizin en azından işinizde bir etkisi oldu mu? Yani daha farklı bir matematik denedik dediğiniz şeyler var mı? Tabii var. Sonuçta biz gerçekten böyle yılların birikimi bir stüdyo anlayışı ve ondan sonra yılların birikimi bir Netflix anlayışından gelen bir formülde, çok iyi çalışan bir formülde böyle kendine has bir ürün içinde çalışıyoruz. Ve de bu bizim alışkın olduğumuz dizilerden daha çok biraz daha sinemayla dirsek temasında olduğu için benim ekstra hoşuma gitti. Ayrıca biz üçümüz de hani reklam background'dan gelen oradaki brieflerle çalışmaya alışkın olduğumuz için o açıdan da hani böyle bir yakınlık duyduğumuz bir işleyişi vardı. Onun dışında da dediğin gibi aslında dünyada yükselen bir Türk dizileri ve Çağatay Ulusoy markasından Netflix'in onunla buluşmak istemesi. Bir yandan da gittikçe her ülkede başka bir üretim yapan Netflix'in hani Türkiye'den de bir üretim istemesi. Yani iki tarafın birbiriyle buluşması gibi bir şey oldu. O açıdan bence hani böyle iki tarafın da birbiriyle buluştuğu enteresan bir köprü durumu var projenin. Bir de yani hani Netflix bütün dünyada farklı ülkelerde farklı içerikler üretmeye başladı. Kendileri de söylüyorlar, uzun vadede artık yabancı dilde yaptıkları içerikler İngilizce yaptıkları içeriklerin önüne geçecek. Şimdiden zaten başlamış durumda. İşte İspanya'daki, Danimarka'daki, Almanya'daki ya da işte Hindistan'daki yaptıkları işler. İşte Türkiye'de bir coğrafya. Burada başladılar. Şimdi bugün de söylediler. Başka bir projeleri daha olacakmış. Dolayısıyla hani bizim için çok heyecan verici. O da fantastik olacakmış bu arada. Evet öyleymiş. Öyle söylediler. Ona şaşırdım ben. Buradan şeye bağlamak istiyorum. Yani Netflix'in ilk Türk dizisinden çok bir de Türkiye'de çok yapılmayan bir iş fantastik. Sinema diyeyim çünkü sinema formunda yaptığınızı söylediğinizden. Ama biraz da ben izlerken açıkçası Hollywood-vari bir matematikle düşünüldüğünü hissettim. Aldığınız işte hani örnekler var mıydı? Bağlantı kurduğunuz mesela karakterlerle bağlantı kurduğunuz yabancı örnekler var mıydı? Yani Hakan karakteri ana karakter
zaten kendisine ilk bu muhafızlık teklif edildiği zaman ya da bu kahramanlık ya da güçler önerildiği zaman reddeden bir karakter. Çünkü aslında biz Türkler olarak da hani böyle bir janraya çok açık değiliz. Daha yeni keşfediyoruz. Bizim bünyemiz de normal olarak, seyirci olarak da hemen kabul etmeyecek. Dolayısıyla Hakan da aslında bizden biri olduğu için buna yani ilk önce reddederek şey yapıyor. Daha sonra kendi içindeki gitgelleri görüyoruz. Bu yüzden de hani seyirci adına da açıkçası hani ben de burada olabilirdim vesaire gibi bir şeye bir empati kurma fırsatı var. Bir de Netflix'in farklı coğrafyalarda farklı janraları deneme şeylerini görüyoruz. Kargo diye bir iş yaptılar. Avustralya'da bir zombi hikayesi malum. Zombi elementlerini taşıyor. Ama Avustralya'nın işte aborjinlerin hikayesini anlatıyor. Hani Muhafız'da da bizim kendi tarihimizle ilgili çok önemli ve çok bilindik, gerçek hayatta, gerçek tarihimize dayanan elementler var. O anlamda bir formül diyorsanız olabilir. Onların üzerinden yaptıkları formül aslında hani bize özgü bazı simgelerin üzerinden o formülün çalışması bence güzel, enteresan bir sonuç çıkartıyor. Yani evet, hani şu tılsımlı gömlek, hani hikayenin de şeyinde olan, merkezinde olan gömleklerin benzerleri ve gerçekleri Topkapı Sarayı'nda hani Evet. gidip seyirci yani ya da kim istiyorsa ziyaretçiler tarafından görülebiliyor ki üstündeki dualar için hani çalışan profesörler hala bu simgeler, bu dualar ne işe yarıyor, neden buralara yapılmış diye merak uyandıran bir hali var. Hala çözülememiş bir şey var. Dolayısıyla hani bu kadar realist bir öğenin, yani hayatımızın içinde olan bir öğenin hikayenin içine katılmış olması bir anlamda enteresan olabilir. Tahminen bugün size en çok sorulan soruyu sormak istiyorum. Bir diziyi, bir bütünlüğü 3 yönetmenin... Aslında siz daha önce 700'deydi sanırım. Farklı yönetmenlerin Evet, olduğu orada bir çok işte farklı. çalıştınız. Hoş, hikayeler birbirinden ayrı gibiydi. Dolayısıyla bununla pek bağlantı kurulamaz herhalde ama nasıl bir çalışma ahlakı gerekiyor, disiplini gerekiyor? Farklı yönetmenlerin Türkiye'de pek göremiyoruz. Hatta farklı senaristlerin Aynen. dizi Tabii. örneğinde. Her bölümde farklı bir senarist Evet. kaleme aldı. Dolayısıyla nasıl bir çalışma disiplini gerekiyor bunun için? Yani burada gerçekten biz aslında bir stüdyo filmini bir demosunu yaşadık diyebilirim. Hakikaten bir stüdyoya film çekiyor gibi çalıştık ve demin de bahsettiğim gibi bizim reklamdan da biraz gelen ve belki de CV'lerimizden ve sunduğumuz sunumlardan falan Netflix'in de aldığı intibaya göre hani belli bir brief altında aynı hedefe beraber çalışmayı bizim kotarabileceğimizi düşündüler herhalde ki daha önceki röportajlarda da söyledim, yani bana sorsalar nasıl bir üçlü yönetmen olurdu diye. Aynen, hakikaten tam idealimdeki böyle bir şey olurdu. Bizim hem biraz reklam tecrübemiz olması hem sinemayla bu yani post Marvel dönemi diyelim, yani o dönemde bizim haşır neşir olmamız, biraz bu işe yatkınlığı, işin falan bütün bunların hani egoluluk, egosuzluk falan filan, bu dengelerin hepsini bir araya getirdiğimizde bence iyi bir şey oldu ve yani ben işte bir şeyleri çekerken Umut geliyordu, benim bölümlerimi işte izliyoruz, Gönen işte bilmem ne. Umut'la hatta hatırlıyorum, yani biz Leyla'nın mesela provalarını alırken Umut'u çağırıyordum ben. Bak Tabii. önemli, bak bu önemli sahneler, sen de gelsene lütfen falan. Çünkü sonuçta Leyla'nın daha çok sahnesi olacak Umut'un çektiği bölümlerde falan gibi şeyler vardı. Yani çok enteresan örnekleri vardı onun. Benim bölümümde bir şey başlıyor ama esas başka bir yerde olacak veya orada bir şey var ama hani esas burada başlıyor falan gibi. Onun için ortak alınan da birçok karar vardı. Ve Gökhan Tiryaki ve Deniz Göktürk'ün hani iki vezir, sanat yönetmeni ve görüntü yönetmeninin bütün dizi boyunca bütün ekiple beraber, yapımla beraber aynı olması da aslında ortak bir ray oluşturdu diyebilirim. Peki hazır reklamcılık geçmişinden bahsettiniz. Özellikle ilk bölüm ben bir İstanbul tanıtımı, İstanbul reklamı izliyormuşum gibi hissettim. Sizden başlayalım. Hiç konuşmadan. Neden böyle Ben- ilk bölüm? Ben öyle düşünmüyorum, yani reklam gibi değil de biz kullandığımız mekanların hepsini karakterlerin ve hikayenin bizi götürdüğü durumlar özelinde seçtik. Hani sadece güzel gözüküyor diye gidip bir caminin önünde çekmedik ya da sırf boğazın kenarında bir muhabbet olsun diye gidip orada tost yerken bir şey anlatmadık oyuncular. Hep bir şeyin peşinde koşarken o arkada gördüğümüz mekan hikayeye hizmet etti, karakterin gelişimine hizmet etti. En azından öyle düşünüyoruz yani yaparken. Bir de şeyimiz yani hani bizim çok aşina olduğumuz mekanlar olabilir ama biz, yani ben kendi şahsım adına bu işte çalışırken her saniyesinde bunu bütün dünyadaki insanlar izleyecek. İşte 4 tane ülkede yok bu, Evet. sadece Netflix.
Dolayısıyla onlara da böyle enteresan geliyor. Çünkü ben de mesela bir şey izlerken bazı mekanlara hayran kalıyorum. Bazı işte olayın geçtiği yer olaydan daha önemli bile olabiliyor. Dolayısıyla bizim elimizde de böyle bir fırsat var ve hani denmiş ki hani bu iş İstanbul'da geçiyor ve muhafız İstanbul'u koruyor. korumak Bir üzere. karakter gibi adeta. Aynen öyle. Dolayısıyla hani onu en maksimumda kullanmakta fayda var. Ama tabii ki yani şeye kaçmadan. Hani bir turizm belgeseline döndürmeden tabii. Hani. Tabii. Ki prodüksiyon yapmak çok zordur İstanbul'da. Oradan Evet. oraya git. Bir sürü mekanlar var bütün bölümlerde. Böyle hani taşınması. Mesela ben yönetimi izlerken dönüyor. hep şey düşündüm. Buraya kesin izin vermemişler, o yüzden girilmemiş diye izlerken. Olmuş böyle şeyler olabilir yaşadım. öyle şeyler gerçekten. Senin analiz becerinle gerçekler arasında bir yerde Yani duran duyumlar bir de hepsi birleşince. Alex Sutherland ve Jason George'la çalıştınız yapımcı olarak. Alex Sutherland aslında Türkiye'yi çok iyi tanıyor herhalde artık. Tabii. Yani tanınmış olması lazım en azından. Ama yabancı yapımcılarla çalışmak işinizi nasıl etkiliyor? Mesela en çok yapılan eleştirilerden bir tanesi, fragmanı gördükten sonra en azından, sanki İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş gibi olmasıydı diyalogların. Bize en çok gelen mesajlar da bu yöndeydi. Acaba işte Netflix'e yapmak, hikayeyi İngilizce'den mi çevirdiler? Yoksa mesela ilk bölümü Jason George yazıyor. Hani oradan Türkçe'ye çevrildi. Bundan mı kaynaklanıyordu? Hem bunu sorayım hem de yabancı yönetmenlerle çalışmanın etkisini sorayım. Vallahi bence Alex'le çalışmak gerçekten bir ayrıcalıktı. Bütün bu arada hani şu noktada adı geçeceği için böyle Gökhan Tiryaki, Deniz bu gibi isimlerle çalışmak gerçekten büyük bir ayrıcalıktı. Alex de bence gerçekten çok büyük farkını gösteren bir yapımcı. Çok net. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Hiçbir şekilde bir acaba yok ortamda. Onunla çalışmak o bağlamda çok iyiydi. Jason'la ben daha çok yazar olarak çalıştım bu arada. Hani bizimle olan diyaloğu yazarlık üzerinden Baş gelişen yazarı bir zaten. şeydi. Baş yazar proje. Hani hikaye dediniz ya biraz önce hikayeye müdahale edebildiniz mi? Aynen hani abi Hakan bunu böyle yapmaz diye onunla konuşuyorduk. O yorumunu veriyor. O zaman şöyle mi yapsın? Hep tartışmalar o üzerinden gidip o yazarları briefliyordu ve yazarlar onunla ilgili dönüyordu. İkinci sorduğunuz neydi? Yabancı yapımcıların çalışma düzeninizde çalışma disiplininizde bir farklılık yaratıp yaratmadı mı? Yani ben söyleyeyim yani özellikle yani yine Alex özelinde yaratılmış çok iyi hazırlanmış bir program vardı. Bazen yani tabii ki bir Türk dizisiyle karşılaştıramam ama içinde bulunduğumuz şartlar dahilinde bile cover etmemiz gereken, yani çekmemiz gereken oldukça sahne, hareket etmemiz gereken 2-3 mekan oluyordu. Ben bazen şey diye söylüyordum yani ekip o kadar iyi hazırlanmış ve kurulmuştu ki bize çektiriyorlar. Yani hani biz o hıza yetişiyoruz ve bu kadar çok renkli olmasının sebeplerinden bir tanesi de o. Aksi takdirde yani hani işte benzer bir sürü içerik izliyoruz. Belli mekanlarda geçiyorlar ama bence Muhafız o anlamda bayağı iddialı bir proje yani. O şeyde baktığımız zaman Netflix rafında baktığımız Proje zaman. başlamadan önce ne zaman benim işte 7. bölümü sunacağım Netflix'e offline'ını belliydi mesela. Yani çok acayip bir çizelgede çalıştık, takvimde çalıştık. Ama bir yandan da bu arada zamanımız da hani çok bol ve çok büyük bir bütçe falan gibi değil de bu çizelge sayesinde yani bu ekip çalışması sayesinde hakikaten verimli bir çalışma sayesinde buraya geldik. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben hani Netflix gibi hakikaten sinemayla reklam arasında bir hissiyatın ürünü olan şeyde illa bunu böyle savunmak için değil ama mesela ben uzun metrajım olan Baskın'da da benzer eleştiriler gelmişti. Hayret etmiştim. Yani bizim alışkın olmadığımız bir şeyi, bir dünyayı yarattığımız zaman onun içine nasıl ne koyarsanız koyun. Hani mesela Baskın'da da o baba konuştuğu zaman abi Türkçe konuşunca orada olmadı falan. Neden o? Yani alışkın olmadığımız için bize bir fantastik şeyde hani bilim kurguda, fantastikte, korkuda araya bir Türk koyduğun zaman illa komedi unsuru olmaması. Hani bizim buralarda biraz böyle yani o alanlarda top oynayabilmemiz için bence hani o açıdan en önemli bence Muhafız. Ben en çok oradan bağlantı kurdum açıkçası bu diziyle. Bir de fragman yani oldukça kısa ve sadece seçilmiş cümleler duyuluyor. Dolayısıyla hani diyalogların tamamını öyle değerlendirmek biraz şey oluyor önceden. Söyleyen genele de söyleyebilir de hiç ben fragmanda da pek öyle bir hissiyat Evet. fragmandan olan genelden de alırdı sanki yani. Hani o biraz böyle bir alışkın olmamak ve hani Stephen King'i çok sevip ama hani biz de böyle bir korku film görünce veya fantastik bilim kurgu falan bu tam bizim dünyamız değil ki falan hissiyatı. Ama kırılacak bence yavaş yavaş. Hani müzikte, hip hop'ta, onda bunda falan olduğu gibi bunda da yavaş yavaş kırılacak bence.
Aslında süremiz doldu. Çok kısa size gelen soruları Evet. sorayım ve Biz de reaksiyon verelim. sırayla sorulara çok kısa cevaplar Tabii. verirseniz. İlkini ben sorayım. Türk dizilerine karşı bariz sebepleriyle ön yargıyla bakan insanların fikirlerini değiştirebilecek misiniz? Bence bu fikirleri değiştirebiliriz. Ama sistemi değiştirmek için ilk adım attığımızı düşünüyorum. Daha önce birçok süper kahraman klişesini izlemiş Amerikalı biri Protector'ı neden beğenir? Çünkü onların izlediği klişelerden daha farklı Daha. olarak daha ayakları yere basan realist bir hikaye. Aynen. Ve Çağatay Ulusoy. Neden İstanbul, neden Samsun değil? Çünkü İstanbul, Doğu ve Batı'nın şu arkadaki posterdeki kompozisyonun daha bir araya geldiği, o üç anlattığımız gizem, VIP ve varoşların bir araya geldiği çok daha şahsına münhasır bir yer olduğu Bir için. şehir olduğu için. Bu diziyi Netflix gibi bir platform olmasa Türk televizyon kanallarında izleme şansımız olur muydu? Kısa vadede olmazdı herhalde ama tek izleme şansımızı arttırdığını düşünüyorum. İkinci sezonu çekip kendiniz mi izlediniz? Neden yayınlamıyorsunuz? Bu da İkinci son. sezon Birinciyi en daha anons yayınlamadık. edildi. Haberleri çıktı ya o yüzden. ikinci Daha- sezonu Söylentidir çekmemiz efendim. lazım. Söylentidir. Çok teşekkürler. Biz teşekkür Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun.